Bayiler döviz kuru bu kadar yükselmeden önce çip krizi kılıfının arkasına saklanarak stokladıkları araçları artık satamayacaklar. Ellerinde patladı. Buradan ekmek yiyenler, bayilerde çalışan insanları gözden çıkarıp bu sektörün ölmesine müsaade edilecek ya da vergi külfetini indirecekler. Sıfır otomobillerde alınan özel tüketim vergisini ya azaltacak ya da kaldıracaklar. Herkese selamlar. Döviz kurunun bir saati diğer saatini tutmamaya başladı. Artık fiyatlara yetişmek imkansız. Kanalı takip edenler biliyordur. 16 Aralık'ta Fiat markasında Egea'nın güncel fiyat listesini anlattığım videoyu yayınladım. Ve Fiat markası ayın 16'sında fiyatlarını güncellemeye başladı. 17'sinde ise güncel fiyat listelerini yayınladılar. Ve ayın 17'sinde yani Cuma günü döviz tekrardan yukarı doğru sert yükseliş içine girdi. Ve Cuma günkü döviz yükselişini fiyatlarına yansıtamadılar. Artık otomobil markaları da yetişemiyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrardan fiyatını güncelleyecektir. Ay içindeki fiyat güncelleme furyasına Honda da eklendi. Fiyat listesini 17 Aralık'ta güncelleyen Honda markasından çiçeği burnundaki aracı olan City'nin güncel fiyat listesinden bahsedeceğim. Ama öncesinde otomotiv sektöründe bundan sonra ne olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca bizi bekleyen durum, artık kimse sıfır otomobil alamayacak. Herkes elindekini tutmaya çalışacak. Sıfır otomobil satışı ülkemizde çok azalacak. Devletimizin bundan sonra sıfır otomobil piyasasında yapabileceklerine baktığımızda sıfır otomobillerde alınan özel tüketim vergisini ya azaltacak ya da kaldıracaklar. Kaldırma ihtimalini çok düşük görüyorum ama azaltma ihtimali bayağı yüksek. Eğer bu tarz bir şey yapılmazsa sıfır otomobil piyasası yok olacak. Yapılmazsa demek ki otomotiv sektörü gözden çıkarılmıştır. Oldu da ÖTV kaldırsalar bile işler yine de çok zor. ÖTV olmadığında bile meblağlar çok yüksek olacak. Çünkü Euro'nun 20 olduğunu düşünelim. Yeni Opel Astra'ya baktığımızda 2022'nin başlarında ülkemizde satılması planlanıyor. Avrupa'daki satış fiyatlarına baktığımızda en boş paketi 22.465 Euro. Ne kadar vergi alındığına bakmadım ama 20.000'in üstündekinin vergiye gittiğini varsayalım. Ya yok, vergi çok alıyorlar diyelim. 15.000 Euro ham fiyatı olsun. O kadar da değil ama öyle olsun varsayalım. Ham fiyatını Euro kurunun 20 olduğunu düşünerek çarptığımızda 300.000 TL tutuyor. 300.000 TL vergisiz fiyatı. Bunun üzerine %80'lik ÖTV vergisi alınsın, etti mi sana 540.000 TL. Bitmedi daha, %18'lik KDV'sini de alalım, ne kadar oldu? 637.000 TL. Tamam, Euro kuru 20 değil, inşallah o kadar olmaz ama görünen köy o istikamette. C segmentli bir hatchback araca da kalkıp herkes 640.000 TL veremez. Bundan ötürü sıfır otomotiv sektörü yok olma noktasına gidiyor. Buradan ekmek yiyenler, bayilerde çalışan insanları gözden çıkarıp bu sektörün ölmesine müsaade edilecek ya da vergi külfetini indirecekler. İkinci bir ihtimal de ülkemizde Çin'de, Hindistan'da olduğu gibi küçük otomobillere yönelim olacak. Yugi Hector, Regal Raptor, Kral Bello gibi araçlara doğru bir yönelim olacak eğer bu şekilde devam ederse tabii. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yazın. Çünkü ne olacağını şimdiden kestirmek gerçekten zor. Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Konu iyice dağıldı ama umarım bu dövizin bir an evvel önü alınır, yoksa gidişat kötü gerçekten. Her neyse, Honda markasından City aracının fiyat listesine baktığımızda çiçeği burnunda B segmenti sedan araç olan Honda City 1.5 litrelik 4 silindirli e-VTEC motor, 121 beygir güç, 145 Nm tork değerlerine sahip. Benzinli olan City otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre ortalama şehir içi yakıt tüketimi 6.4 litre iken şehir dışındaki ortalama yakıt tüketimi ise 5.2 litre. 1189 kilogram ağırlığa sahip olan City sıfırdan 100 km hıza 10.5 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj kapasitesine baktığımızda 519 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı. Şimdi fiyat listesine baktığımızda ülkemizde ilk satışa çıktığı ay olan Eylül ayında liste satış fiyatı 219.000 TL idi. 1.5 litrelik Elegance donanıma sahip olan City 17 Aralık'ta fiyat listesini güncelledikten sonra liste satış fiyatı 411.800 TL oldu. 3 ayda dövizin artışının ve bayilerin aylık ya da haftalık yaptıkları zam toplamda 192.800 TL oldu.
Üstelik bu rakam 17 Aralık'taki döviz artışının yansımamış hali. Önümüzdeki hafta içi fiyat güncellemesi yaptıklarında yüksek ihtimalle 411.000 TL olan Elegance donanım 450.000 TL bandını sağlam bir şekilde aşacaktır. B segmenti olan City'nin giriş donanımı 219.000 TL'den 450.000 TL'yi geçecektir. Bayiler döviz kuru bu kadar yükselmeden önce çip krizi kılıfının arkasına saklanarak stokladıkları araçları artık satamayacaklar. Ellerinde patladı. Ağustos, Eylül hatta Ekim ayında yaptığım videolardan yaptığınız yorumlar gözümün önüne geliyor. İnşallah ellerinde patlarlar dediklerinizi hatırlıyorum. Arkadaşlar dualarınız kabul oldu. Daha fazla kar için stokladıkları araçları ellerinde patladı. Hele bir şimdi satsınlar bakalım. Kime satacaklar bu araçları? Bu ve benzeri araçlar orta sınıfın alabileceği araçlardı. Şu anda orta sınıf diye bir şey de kalmadı. Bu araçları bu rakamlara kimler alabilecek ki? Şu anda hiçbir bayi satış yapamıyor. Honda City'nin bir diğer donanımı olan Executive donanımlı versiyonunda aynı e-VTEC motor bulunuyor ve Executive donanımlı City'nin liste satış fiyatı 430.600 TL oldu. Eylül ayında satışa çıktığında liste satış fiyatı 229.000 TL idi. 3 ayda 201.600 TL artmış oldu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Araçların yeni fiyat güncellemelerinden sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.